Merhabalar, Sülüklü Göl'deyiz. Biraz ben size CRKT Chansinhel maşetten bahsetmek istiyorum. Ben bunu alalı oldukça uzun bir süre oluyor. Herhalde bir yılı geçiyor. Ee, bir buçuk yıl olmuş olmalı yani. Bu orijinal olduğunu bildiğim bir ürün. Yurt dışından geldi. Ee, Orijinal mal yani kesinlikle korsan veya kaçak mal satmadığını bildiğim, güvendiğim bir satıcıdan alınmış. Türkiye'ye de çok az sayıda getirtilmiş bir ürün bu. Ee, Gördüğünüz gibi kılıfı balistik naylon denen bir malzemeden yapılıyor. Buralarda delikli perçinler var. Buradan bacağınıza bağlamak üzere iplerini geçirebiliyorsunuz. Şurası niyeyse çok olay olmuş bir tasarım ayrıntısı. Bunu isterseniz buradan çıkartıp belinizden, kemerinizden sarkacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben bunu palaska ile bildiğimiz standart askeri palaska ile birlikte kullanıyorum. Gördüğünüz gibi palanın kılıfında e, hiçbir eskime emaresi yok. Gayet sağlam durumda. Biraz bazı yerlerinde örselenmeler var ama e, bu süre bu kullanım süresi için gayet normal. Palanın kendisi gördüğünüz gibi Ken Onion tarafından tasarlanmış bir pala bu. Ken Onion dünyaca ünlü ve bol ödüllü bir bıçak tasarımcısı. E, Bildiğim kadarıyla 7-8 tane şampiyonluğu var tasarım yarışmalarında. Çok da ünlüdür. Kendi icat ettiği birkaç e, açma mekanizması da var. Biliyorsunuz ki sustalı bıçaklar dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde yasa dışı olduğu için asistif yani yardımcı açma sistemleri yasa dışı değil. Bu tip sistemlerin patenti var kendisine, yani kendi tasarlayıp icat etmiş. CRKT yani Columbia River Knife and Tools marka palaya gelecek olursak, bu sırt kalınlığı aslında çok ince bir pala. Benim gördüğüm, kullandığım diğer palalara göre bayağı ince sayılabilir. Ama ona rağmen enine doğru yamulması çok az. Yani kendinden daha kalın palaları ben daha fazla yamultabiliyorum. Bunun çeliği 65 MN denen bir çelik. İnternette biraz araştırdım. Kimse tam olarak nasıl bir çelik olduğunu bilemiyor. Şöyle bilemiyor. Yeni ortaya çıkmış bir çelik cinsi bu. Çin'de ortaya çıkmış. Ee, Amerika'daki O1 alet çeliğine denk olduğu söyleniyor genelde piyasalarda. Fakat daha ucuz mal edilebilen bir çelik cinsi. O yüzden bu tip büyük markalar şu an oldukça yaygın şekilde özellikle orta ve alt orta seviye ürünlerinde bu çeliği kullanıyorlar. Bu çelik paslanmaz bir çelik cinsi değil. Gördüğünüz gibi hatta oldukça paslanmaya meyilli bir çelik cinsi. Mesela bıçağı reçineli, bu kaplamalı, dışı teflon kaplamalı. Fakat bıçağı reçineli bıraktığınız zaman bir günde ağzında lekelenme olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle görünüyor mu bilemiyorum ama gördüğünüz gibi şunlar pas değil ama bıçak artık lekelenmeye başlamış. Daha bir günde hemen. Ama bunlar sorun değil. Bu bıçağı kullandıktan sonra düzgünce yağlayıp, yağ olabilir, makine yağı olabilir, bisiklet zinciri yağı olabilir. Ben VD40'ı tercih ediyorum. Temizleyip bileyledikten sonra üzerine bir VD40 sıkıp bir bezle hafifçe sildiğiniz zaman zaten VD40 bıçağın etrafında bir koruyucu zar gibi bıçağın metalini sarıp koruyor. O şekilde aylarca hiçbir şekilde paslanmadan saklayabilirsiniz. Bu bıçağın sırtı ince olmasına rağmen yanağı çok kalın, görebilirsiniz bu şekilde. O yüzden tabii ki bir palanın böyle yan değil, bu şekilde darbe alacağını da düşünürsek e, bıçak aslında e, bayağı kaba kullanıma dayanabilen bir bıçak. Çünkü burası gerçekten, yani şöyle göstereyim ki benim elim oldukça iridir. En kalın yerinde 3 parmağımdan daha kalın, görebiliyorsunuz. Ee, Ucu drop point dedikleri bir tasarım. O yüzden ucu çentilmiyor. Ee, Kaba kullanıma çok uygun, kamp kullanımına çok uygun.
Dün biz bunu çam kütüğüne saplayıp sağa sola zorladık. Ucunda hiçbir eğilme olmadı. Şöyle gösterebilirim. Bakın. Hiçbir zedelenme, eğilme, hatta belki körelme bile olmadı. Şu an elimi biraz bastırsam kesebilir gibi duruyor. Bu bıçağın sapı, buna pig skin diyorlar. Domuz derisi, şu deseni. Ellerin kaymasın diye, ıslak yerlerde kaymasın diye. Gördüğünüz gibi bıçağın sapının eskiliğinden uzun süre kullanıldığını anlayabilirsiniz. Buralarda artık ufak ufak aşınmalar başlamış. Sapı inanılmaz derecede ergonomik. Hem şu şekilde ortası kabarık. Bu şu kavrama sırasında avuca tam oturmasını sağlıyor. Hem de bu malzeme bir çeşit kauçuk. Kesinlikle kaymıyor. Ben genelde eldivenle kullanıyorum ama eldivensizken bile kaymıyor. Ve malzemenin yumuşaklığından dolayı ele kesinlikle titreşim iletmiyor. Çok kullanımı rahat. Şuradaki yine delikli perçinlerden halka geçirip, yani ip geçirip o şekilde de kullanabilirsiniz. İpi genelde insanlar bileğine sarar ama bu aslında yanlış bir kullanımdır. İpi buradan sanki balçak gibi geçirip elinize oturacak, yani elinizden fırlamayacak şekilde kullanmanız lazım. Genelde bir sürü hayatta kalma uzmanı bileğe sarmanın yanlış olduğunu söyler. Sebep de şu: iple bileğe sararak kullandığınız zaman bir şekilde, diyelim ki elinizden fırladığında ip tarafından çekilip geri size dönme ihtimali var. Bu da yaralanmaya sebep olabilir. Ama ipi buradan kendi tekrar sapına geçirip, ben ipsiz kullanıyorum. Tarifle ne kadar anlatabileceğim bilmiyorum ama ipi tekrar sapın içinden geçirip elinizi iple sapın arasına sokarsanız ip burada elinizin etrafına sarılıyor. Böylece elinizden fırlaması zor olduğu gibi geri size dönme ihtimali de azalıyor. Bu şekilde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Burada çeşitli mesafelerde delikler var. Ayrıca bu sapın yine bir güzel özelliği, tabii ödüllü tasarımcı farkı olsa gerek, pistol grip denen bir sap tasarımı. Yani tabanca kabzası diyelim. Öyle çevrilebilir herhalde. Pistol grip burada gördüğünüz gibi elde tutarken çok hafif bir açı yapıyor. Bu da çok az bir bilek hareketiyle bile çok güçlü darbeler vurabilmenizi sağlıyor. Yani kullanırken bütün kolunuzun gücünü kullanmanıza gerek kalmıyor. Zaten bunun ağırlık merkezi de daha uç tarafa doğru olduğu için bilek hareketiyle bu desteklendiği zaman gerçekten çok hafif, çok az bir çabayla çok iş yapabilir hale geliyorsunuz. Bunu ben ilk bu palayı kullandığımda bu kadar önemli bir özellik olduğunu bilmiyordum. Bunu kullandıktan sonra diğer paraları kullanmaya başlayınca ne kadar rahat bir kullanım sağladığını fark ettim. Bu pala şu an Türkiye'de, Türkiye'ye getiren bahsettiğim toptancı 100 tane kadar getirdiğini söylemişti. Birini ben aldım. Zaten 70 tanesini kutuyu açar açmaz sahiplerine verdiğini söylemişti. Bir tanesi bende. Yurt dışından nasıl getirtebilirsiniz başka türlü bilmiyorum. Ben uzun süredir yedeğini almak için takip ediyorum. Türkiye'ye henüz bir posta daha gelmedi bunlardan. Ama bulabilirseniz, yurt dışında bir irtibatınız varsa, bir şekilde kendiniz gidip getirtebiliyorsanız vesaire, bilmiyorum nasıl olacak. Getirtebiliyorsanız ve bu işlere meraklıysanız bu palayı alın. Şiddetle tavsiye ederim. Çok iyi bir pala, çok sağlam bir pala ve kullanımı inanılmaz bir pala. Ve adı gibi gerçekten yani en zorlu şartlarda bile bu palaya güvenebileceğinizi düşünüyorum.